Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir börek tarifi hazırlayacağım ki içi yumuşacık, dışı pul pul dökülen milföy tadında bir börek tarifi olacak. Kesinlikle lezzetine hayran kalacağınız. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Hamurumuz için bütün malzemelerim burada. Sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Kabımın içine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Üzerine 2 tane yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını böreğimin üzerinde kullanacağım. Bir yemek kaşığı da sirke ilave ediyorum. Üzüm elma fark etmez. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum. Kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştırmak istiyorum unumu almadan önce. Tamam, yeterli. Burada 4,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun markasından markasına ve yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Ben unumun hepsini ilave edeceğim çünkü hepsini alacak. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Bilginize. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle yakından da göstereyim yumuşaklığını. Evet, hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Şimdi hemen hamurumu hiç dinlendirmeden bezeler haline böleceğim. Burada bir çay bardağı nişastam, bir çay bardağı da unum var. Hemen böyle karıştırıyorum. Hamurumuzu, unumuzu ve nişastamızı karıştırıp da açacağız. Tamam, yeterli. Hemen böyle birazcık un alıyorum. Masamın üzerine ve hamurumu üzerine alıyorum. Şimdi 18 eşit beze haline böleceğim hamurumu. Böyle bu büyüklükte. Şimdi bütün hamurumu sizlere gösterdiğim gibi bezeler haline getirip bitireceğim. Evet, bütün hamurumu bezeler haline getirip bitirdim. Şimdi bütün bezelerimi servis tabağı büyüklüğünde açıp kenara alacağım. Bu arada hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Benim vaktim olmadığı için bezelerimi 15 dakika dinlendiremedim. Sizler 15 dakika dinlendirirseniz bezelerinizi daha iyi olur. Eğer böyle benim gibi vaktiniz yoksa dinlendirmeden de açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor. Hemen böyle kenara alıyorum. Diğer bezemi de aynı büyüklükte açacağım. Açarken un gerekmedikçe un kullanmayalım. Gördüğünüz gibi hamurumuz yağ gibi açılıyor. Yani hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar da güzel açılır. Yine yan tarafa alıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi açıp bitireceğim. Evet, bütün bezelerimi açıp bitirdim. Şimdi 3 tane hamurumu üst üste alacağım ve altı grup oluşturacağım.
Hemen burada bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Hamurlarımızın arasını fazla unlamayalım. Çünkü neden derseniz eğer fazla unlarsak pişerken böreğimiz güzel kabarmaz ve bu da böreğimizden güzel sonuç almamızı engeller. Bunu da belirtmiş olayım. Böyle bu kadar unlamanız yeterli. Şimdi hemen böyle tepsimin içine alıyorum. Yine açmış olduğum hamurumu alıyorum ve arasını biraz unluyorum. Hemen ikinci hamurumu da üzerine alıyorum ve tekrardan biraz un ilave ediyorum. Ve yine tepsimin içine alıyorum. Diğerlerini de aynı sizlere gösterdiğim gibi hazırlayıp bitireceğim. Evet, bütün açmış olduğum hamurlarımı sizlere gösterdiğim gibi hazırlayıp bitirdim. Şimdi açmaya başlıyorum. Açmaya başlamadan önce hamurumu bu şekilde elimle büyütüyorum. Hem de hamurlarımızın birbiriyle yapışması için. Ve birazcık üzerine un ilave ediyorum ve açmaya başlıyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Hamurumuzu üçerli açıyoruz. Yani bakar mısınız, hamurumuz o kadar güzel olmuş ki gerçekten de kendim yoğurdum diye söylemiyorum. Yağ gibi açılıyor. Bu kadar açtığım yeterli. Şimdi büyük oklavama sarıp büyüteceğim. Yine açarken de elimizden geldiği kadar gerekmedikçe un kullanmayalım. Bir de hamurumuzu açarken böyle kenarlarından bastıralım ki her tarafa aynı kalınlıkta olsun. Tamam, yeterli, bu kadar büyüttüm. Şimdi arasına yağlayıp böreğimin şeklini vereceğim. Arası için kullanmış olduğum yağ ölçümde 1 çay bardağı. Böyle her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Ve kenarlarını şu şekilde içe alalım. Böyle bu şekilde. Şimdi peynirimden ilave ediyorum. Kullanmış olduğum peynir miktarım da 400 gram. Bu arada hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Ben peynirli yaptım ama sizler isterseniz ıspanaklı, isterseniz patatesli yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hamurumu katlayalım. Gördüğünüz gibi bu enlilikte.
Hemen şöyle göstereyim. Böreğimizin şekli bu şekilde olacak. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Bu şekilde. Ve yine aynısı gibi 3 tane üst üste almış olduğum hamurumu aynı anda açıp büyüteceğim. Önce bu şekilde parmak uçlarımızla biraz büyütelim. Hem de hamurlarımız birbirine yapışsın. Yine küçük oklavamla birazcık büyütüp sonra da büyük oklavamla büyüteceğim. Evet, tamam, küçük oklavamla yeterince büyüttüm. Şimdi büyük oklavamla açıp büyüteceğim. Evet, yeterince büyüttüm. Şimdi yine arasına yağlıyorum ve sonra böreğimin şeklini vereceğim. Her tarafına gelecek şekilde dağıtalım yağımızı. Tamam, yeterli. Yine uç kısmını bu şekilde içe doğru katlayalım. Ve peynirimizi ilave edelim. Bu şekilde. Yine yarım parmak enliliğinde katlayalım. Gördüğünüz gibi bu enlilikte. Bu şekilde. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Dolu dolu bir tepsi böreğim çıktı. Şimdi hemen üzerine böyle soda ilave ediyorum. Böyle sodamızı her tarafına gelecek şekilde ilave edelim. Ki pişerken çıtır çıtır olsun. Şimdi üzerinin yumurta sarısını ilave edelim. Yumurta sarımı karıştırıyorum önce. Ve eşit olacak şekilde üzerine ilave ediyorum. Evet, tamam, yumurta sarımı da ilave ettim. Şimdi hemen böyle 3 parmak kalınlığında dilimler haline keseceğim.
Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp böreğimi pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, böreğim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım ve hemen böyle ilk sıcaklığıyla birlikte iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bakar mısınız, dışı pul pul, içi yumuşacık bir börek tarifi oldu. Hemen böyle içini de açıp göstermek istiyorum. Böyle yakından da göstereyim. İçinin de hamursu olmadığını iyice görün. Altı da üstü de çok güzel bir şekilde kızardı böreğimi. Hemen bir tane daha alıp göstermek istiyorum. Yani gerçekten de çok güzel bir börek tarifi oldu. Kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Kaydedin, kaybetmeyin. Her zaman yapmak isteyeceğiniz bir börek tarifi oldu. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni de buraya kadar izlediyseniz hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Evet, bir sonraki tarifimde görüşmek üzere diyorum ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.